Whiteout Survival'a yeni başladın ve gelişimin kaplumbağa hızında mı ilerliyor? Ya da haftalardır oynuyorsun ama nedense sunucudaki diğer oyuncular sana sürekli fark mı atıyor? Sebebi çok basit balım. Farkında olmadan oyununu sabote eden kritik hatalar yapıyorsun. Peki balım, bu hataları nasıl düzelteceğiz? Aslında bu sıkıntı değil. Ben de bu yollardan geçtim. Yani ilk ayımda çok fazla hata yaptım. Oyuna ilk başladığımızda hepimiz neredeyse birden fazla hata yapıyoruz. Ama bugün kaynaklarınızı çöpe atmanız neden olan, gelişiminizi baltalayan en büyük hataları teker teker masaya yatırıyoruz. Videoyu ikiye ayırdım. Önce Whitehouse Survival'a özel hataları, neler yaptığımızı, ardından bu tarz strateji oyunlarında yazılı olmayan ama hayati önem taşıyan altın kuralları konuşacağız. Hazırsanız arkanıza yaslanın ve not almaya başlayın çünkü biz başlıyoruz balım. Ballarım, fırın seviyeniz 13 olduğunda eğitim kampı, drill kamp açılır. Bu kamp içine koyduğunuz tüm kahramanları elinizdeki en yüksek seviyeli 5 kahramanın seviyesine getirir. Yani tecrübe puanlarınızı sadece ama sadece ana ekibimizdeki 5 kahramana veriyoruz. Eğer daha önce dağıttıysanız sıfırlayabilirsiniz. Ücretsiz olarak hepsini geri alabilirsiniz. Herhangi bir kayıp yaşamadan. Hata 2. Sadece savaşa odaklanıp Jaser veya Zimman gibi kahramanları kenara itmeyin. Jaser'in araştırma hızı yeteneği, Zimman'ın başlangıçta çok yatırım yapmasak bile bir seviye bile yükseltsek Zimman'daki inşa maliyeti düşürme, hızlandırma yetenekleri bizim için fazlasıyla avantaj sağlayabilecektir. Bu yetenekler pasiftir ve her zaman çalışırdır. Aynı zamanda bununla birlikte Linuxian'in eğitim artış hızı veren bir yeteneği de var. Bunu da yükseltirseniz, nasıl Jaser'den araştırma hızı alıyorsanız Lin'den de aynı şekilde eğitimde daha hızlı asker eğitmenizi sağlayacaksınız. Gelelim 3 numaralı hatamıza. Keşif haritasına çıktığımızda, yani bu dünya haritasına geldiğimizde her birlik türünden bir kahramana ihtiyacınız olacak. Bu ne demektir? Bir tane piyade, bir tane nişancı, bir tane mızrakçı. Ekipmanlarınızı, yani kahraman donanımlarınızı ilk 3 kahraman üzerinde geliştirmeye odaklanmalısınız. Genellikle yeni başlayan oyuncular bunları eşit dağıtmayı ya da çok fazla hata yaptıkları bazı görüntülerle karşılaşıyoruz. Ve bunu yaparken de hangi formasyonda gideceğimize karar vermeliyiz. Örnek veriyorum, oyunun çok ilerleyen safhasında genellikle benim önerdiğim free to play oyuncular için 50-0-50 gitmek. Biz bu sefer ne yapacağız demek? Önce piyade donanımlarımızı, sonrasında aynı şekilde nişancı donanımlarımızı yükselteceğiz. Bu kahraman donanımlarını geliştirirken de sağ üstten kahraman donanımı rehberine gitmeyi unutmayın. Bunları doğru geliştirmemiz bizim için çok önemli. Hata 4. Şefin emirleri kısmını, yani şef emirlerini yanlış kullanmak. Özellikle çifte mesai emri. Bu emir inşaat süresini sizin için oyunun başında %20 düşürür. Uzun sürecek, örnek veriyorum, araştırma merkezi, eğitim, fırınlarınız. Siz bunları basarken oyunun başında çifte mesai neredeyse hiç kullanmıyorsunuz. Size verecek olduğu bütün hızlandırma avantajlarını çöpe atıyorsunuz. Bunu yapmayın. Bunları kullanmaya çalışın. Hata 5. Fener görevlerini es geçmek. Enerjinizi, özellikle şef enerjinizi en iyi harcamanın yolu fener görevlerini günlük olarak tamamlamaktır. Efsanevi kahraman parçaları dahi her şeyi fener evlerinden alıyoruz ve fırın seviyemiz ne kadar yüksekse fener evlerinden aldığımız ödül seviyesi de o kadar artıyor. Yani günlük görevlerinizde feneri sürekli tamamlamalı ve asla boş bırakmamalısınız. Hata 6. Oyunun başında rallilere, seferberliklere, ayı avı gibi etkinliklere katılırken ilk kahramanın ilk yeteneğinin çalıştığını asla ve asla bilmemek. Bu yüzden sürekli yanlış kahramanla katılmak. Burada bilmeniz gereken en önemli detay şu: eğer ayı avındaysanız, bir önceki ayı avı videomda da bahsettiğim gibi, ayı avının kutsal üçlüsü Resi, Jaser, Seion'dur. Bunları ilk kahraman olarak koyarsanız ve onların ilk sağ üstteki yeteneğini geliştirirseniz ayı avında daha fazla hasar verir, daha fazla ödül alırsınız. İkinci kuralımız şu: eğer saldırmak için bir ralliye, seferberliğe katılıyorsanız yine sağ üstteki hasar artışı yeteneği olan Jesse'yi kullanmalısınız. Böylece
seferberliklerde daha fazla hasar vererek arkadaşlarınızı destekleyebilirsiniz. Hatalardan biri daha, savunma yapıyorsak Patrick ya da Sergey göndermiyorsunuz. Tamamen rastgele kahramanlar gönderiyorsunuz. Patrick ve Sergey'in ilk yetenekleri Patrick'inki piyade sağlığı arttırır, Sergey'inki hasar azaltma verir. Yani bunları stratejik olarak kullanırsanız saldırı ve savunma yaparken öne geçebilirsiniz. Oyuna ilk başladığınızda bunu da bilmediğiniz için en güçlü 3 kahramanı gönderip geçiyorsunuz. Hata 7. VIP seviyesini aceleye getirmek. Elmaslarınızı harcayacağınız en mantıklı yer genellikle petler ya da VIP seviyesini arttırmaktır. Sırf %10 inşaat hızı takviyesi için bile acilen VIP 4'e, ekstra intikal kuyruğu için de VIP 6'ya koşmanız gerekiyor. Yani free to play'de oynuyorsanız elmas harcama etkinliği geldiğinde ya da bir şekilde VIP seviyenizi mümkün olduğunca VIP 6'ya çekmek için birazcık elmas kullanmanız gerekiyor oyunun başında. En azından intikali de alabilmek ve bazı özellikleri açmak için. Hatalarımızdan yeterince bahsettiysek gelelim bu tarz oyunlarda asla yapmamamız gereken genel strateji hatalarına. Hızlıca sayıyorum, iyi dinleyin ballarım. Çantadaki kaynakları gereksiz yere açmayın. Açıkta duran kaynaklar eğer kalkanınız yoksa yağmalanır. İhtiyacınız olana kadar çantada kalsınlar. Böylece oyunun erken safhasında eğer biri saldırırsa eyaletinizde kaynaklarınızı ele geçiremezler. İlk hafta gücünüzü fulleyip en iyi ittifaka girmemek. En güçlü ittifak sizin için en hızlı gelişim demektir. Yani gücünüzü evet çok fazla arttırıp birikimlerinizi harcamanızı istemiyoruz. Ama şunu unutmayın. Eğer en güçlü ittifakta olabilirseniz yüksek seviyede ittifak olmak sizin gelişme hızınızı arttıracaktır. Yani başta birazcık abartmadan etkinlikleri bekleyerek o en iyi ittifaka katılmanız gerekiyor. Böylece harcama yapan oyuncuların etkilerinden yararlanın. İttifak teknolojisine bağış yapmamak. Buradan alacağınız puanlarla ittifak dükkanından inanılmaz indirimli hızlandırmalar, ışınlamalar çekebileceksiniz. Ama oyunun başında çoğunuz ittifak dükkanına bağış yapmayı bırakın mağazayı bile kullanmayı bilmiyorsunuz. Bence bu en kritik şeylerden biridir. İttifak yardımı gelmeden hızlandırmaları basmak. Yani ittifakınızda bir bina bastınız, yardım istediniz. Oyuncular yardım tuşuna basmadan sürekli hızlandırma kullanıyorsunuz. Bunu yapmayın. Önce ittifaktan alabileceğiniz hızlandırma düşüşünü alın. Daha sonrasında hızlandırma kullanacaksanız kullanın. Ki bana kalırsa oyunun başında hızlandırmalarınızı bu şekilde kullanmak yerine biriktirmek en faydalısıdır. Hastane kapasitesini arttırmamak. Hastaneniz olarsa yaralanan birlikleriniz ölür. Emekleriniz çöp olur. Askerlerinizi tekrar iyileştirmek çok uzun sürer. Oyuna geri dönmeniz imkansız hale gelir. Yani yaptığınız en büyük hata hastanenizi geliştirmemek oluyor. Bunu da geliştirmeyi unutmayın. Uyumadan önce İnşaat, araştırma, asker eğitimi kuyruklarınızı mutlaka uzun sürecek görevlerle doldurun ki gece boyu çalışsınlar. Yani sabah kalktığınızda tekrardan onları göreve getirebilirsiniz. Yani gece kuyruklarınızı boş bırakmayın. Hepsini kullanın. Savaş teknolojisine çok erken dalmak. Önce büyüme ve ekonomi araştırmalarını birazcık ilerletmeniz gerekirken, özellikle büyümeyi fullemeniz gerekirken direkt savaş teknolojisine giriyorsunuz. Bu da yaptığınız en saçma işlerden biri olacak size. Ve oyunun ilerleyen aşamasında büyümeyi odaklanmam gerek diyeceksiniz. Orayı neden yapmadığını çok sorgulayacaksınız ki araştırmaları doğru yapmak her zaman çok önemlidir. Ve bonus olarak az önce de çok kez bahsettim ama hızlandırma ve eşyalarınızı sıradan günlerde sadece güç arttırmak için harcamak. Bu yaptığınız en büyük hatalardan biri. Bakın, Whiteout Survival'da altın kural nedir biliyor musunuz? Eğer bir ödül almayacaksanız harcadığınız her şey hiçliğe gider. Örnek veriyorum. Herhangi bir subay silahlanma etkinliğinde sıralamaya girmeden binalarımı çok hızlı bir şekilde hızlandırma basıp güç elde ettiysem bomboş bir güç elde etmiş olurum. Ama silahlanma etkinliğinde puanımı arttıracak şekilde binalarıma bazı şeyler ve hızlandırmalar harcadıysam ne olur? 50.000 elmas hızlandırma gibi ödüller alırım. Evet, sonunda bir kazanç elde ederim. Yani birikimlerinizi yapmayı ve doğru zamanda kullanmayı öğrenmelisiniz. Whiteout Survival aslında uzun soluklu bir oyun. Birçok insanın kaçırdığı nokta şu. Biliyorum çok sabırsızız. Hepimiz sabırsız olmak istiyoruz. Ama bu
oyunun temelinde şu mantık var. Ne kadar fazla sabrederseniz ve eğilmeyi almak için bir şeyler harcarsanız ödül alırsınız. Çok basit. Kazan kazan stratejisini oynayın. Asla sadece güç alıp kaybedeceğiniz şekilde ilerlemeyin. Bu videonun da sonuna geldik ballarım. Bu hataları yapmayı bıraktığınız an eyaletinizdeki rakiplerinizin sizi yakalaması imkansız hale gelecek. Bu saydıklarımdan ben hep bunu yanlış yapıyormuşum dediğiniz hangisi oldu? Yorumlarda itirafları bekliyorum. Dürüst olalım çünkü şunu bilin. Eleştiri dünyadaki en güçlü şeydir. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız önce hatalarınızı kabullenmelisiniz. Eğer bu tarz nokta atışı taktiklerin ve rehber serimizin devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek daha fazla kişinin önüne çıkmasını ve aynı zamanda bana destek olabilirsiniz. Wengerbike kanalına abone olmayı unutmayın. Tabi dilerseniz. Gelen beğeni sayısına göre serinin yeni bölümünü hazırlayabiliriz. Böylece herkes yapmaması gereken hataları öğrenmiş olur. Kendinize çok iyi bakın. Savaş alanında düşmanlarınızı ezip geçin ballarım. Sizlere güveniyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.